Euro Türk lirasına geçelim. Euro Türk lirası tarafına baktığımız zaman e, Avrupa bölgesinin özellikle arkadaşlar bakın son zamanlarda resesyona girme olayları, durgunluk yaşama sürecinin başlaması yönünde bazı sinyaller ve haberler gelmeye başladı. Buradaki durgunluk takip edilecek. Avrupa bölgesinde özellikle küçülme sürecinin bir dönem daha gerçekleşmesi durumunda Euro Türk lirasında yani Avrupa bölgesinde arkadaşlar bir durgunluk, bir resesyon süreci yaşanabilir. Avrupa Merkez Bankası ECB faiz artışlarına devam edeceğini söyledi enflasyonla mücadele için. Bu da önemli bir etken. Tabii bizim tarafımızdan baktığımız zaman oradaki bir durgunluğun veya resesyon sürecinin bize yansıması maalesef ki daha kötü olacaktır. Bu durumda Euro'da hala da yukarı yönlü hareketler daha da sertleşebilir. Euro'da hala 21 lira 16 kuruş seviyesi önemli bir destek. Burası haftalık bir destek. Bunun üzerinde kalındıkça hala da Euro'da 30 TL civarına doğru hareket beklentisi geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Çünkü 21.16 haftalık desteğinin üzerinde kaldıkça bunun yukarı yönlü bir geçerliliği hala da mevcut. Aylık olarak da şurada bir 23 lira 13 kuruş seviyesinde bir direnç mevcut. Zaten aylıkta bu 23 lira 13 kuruş üzerinde Euro'da kapanışlar görebilirsek maalesef ki bu hareketler daha sert bir şekilde Euro'nun hatta 40 liralar civarına doğru yükselişini de destekleyebilir. O yüzden Euro'daki önemli seviyeler, bölgeler dikkatli takip edilmeli. Şimdi 22.80 bölgesinde bir direnci var. Hemen direnç bölgelerini belirleyelim. 22.80 direnci var. Bant aralığı olarak 22.80 ne dedik? Haftalıkta 21.16 bantları arasında bir Euro Türk lirası. Yukarıda 23 lira haftalıkta takip edilecek bir direnç. 23 lira 13 kuruş seviyesi. Burası aşılırsa zaten 26 TL civarındaki bu bant aralığına aylık kapanışlardan sonra yürüyecek bir Euro Türk lirası sizlerle birlikte izleriz. Sterlin Türk lirasını baktığımız zaman sterlinde özellikle arkadaşlar orada da bir Avrupa Birliği ile birlikte bir durgunluk, bir resesyon sürecinin yaşanması yönünde beklentiler var. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Sterlinde zaten 26 liraların üzerinde bir fiyatlama sizlerle birlikte görüyoruz. Bu fiyatları ben verdiğim zaman birçok arkadaşın tepkisini almıştık. O zamanlar biliyorsunuz sterlinde fiyatlamalar 12 lira 13 lira civarlarındaydı. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman 26 liraları gerçekten görmüş bir sterlin. Sterlindeki hedefimiz neydi? 34 lira seviyesine kadar sterlinde bu yükselişlerin devam edeceği yönünde. Haftalıkta desteğin üzerinde kalmış 24 lira 60 kuruş desteğinin üzerinde kalmış bir sterlin. Buradaki aralığı 26.50 aralığıdır arkadaşlar. Bakın bunlar kuvvetli destek ve direnç bölgeleri. Buralara çarpıp tekrardan dalgalanabilir olur seviyeleridir. O yüzden 24 lira 60 kuruş alttaki kuvvetli desteği, yukarıdaki kuvvetli direnç bölgesi de 26 lira 50 kuruş seviyelerinde bulunan bir sterlin. 24 lira 60 kuruş seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar devam ettiği sürece de 34 liralar civarına doğru buradaki ana hedef bölgesi hala da geçerliliğini korur sevgili dostlarım. Aşağıda 24.60 desteği kırılmadığı sürece. Hemen Bitcoin tarafına geçelim. BTC USD'den sonra da borsaya bakacağız. Bitcoin tarafındaki hareketlere baktığımız zaman 26.500 desteği Bitcoin'de hala önemli bir destek. Bu destek takip edilecek. Teknik grafik ve analiz üzerinde baktığımız zaman şuradaki hareketlik kısım bizim için önemli. Bu alanı sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bakın şurada alan içerisindeki aşırılık yukarı yönlü kırıldığı zaman şimdilik onu bekliyoruz. Eğer ki o da geçen 27.000 dolar bölgesi, bakın o 27.000 dolar bölgesi tam olarak alalım orayı bir saniye arkadaşlar. Bakın şuradan yukarıdan geçen sarı çizginin bulunduğu, kırmızı çizginin bulunduğu alanla sarı çizginin bulunduğu alan. 27.800 dolar, 28.000 dolar diyelim. Tekrardan 28.000 dolar seviyesi üzerine atıp burada kalıcılık sağlayabilir ise şurada hemen bakın daha net bir şekilde Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bir seviye vereceğim. O seviye gerçekten önemli olacak. Hemen şöyle aylık grafikte açayım ben size. Evet, burada belirlediğimiz seviyelerimiz var. Bu seviyelere göre bakın şurası tam şu 28.300, 28.500 dolar veya 28.000 de bizim için uygundur. 28.000'in üzerine attığı zaman ana hedef bölgesi şuradaki tam sarı çizginin üzerine doğru ilk etapta bir 35.000 dolar seviyesine doğru getirecektir. Benim hedefimse şurada 48.000, 52.000 dolar seviyesine doğru buradaki trendin yukarı yönlü kademeli bir şekilde Bitcoin'de hala da yukarı yönlü gideceği yönündedir arkadaşlar. O yüzden hala şu Bitcoin'deki sarı bölgeye baktığınız zaman yukarı yönlü trendinin devam ettiği, kısada 35.000 dolar hedefi, yukarıda 48.000 dolar ve 52.000 dolar seviyelerine doğru bu hareketliliğin aşırı bir yönde hareket etmesi beklenebilir. Hemen borsa tarafına da geçelim.
Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman özellikle 4832 puan seviyesi önemli bir seviye demiştim. Ve arkadaşlar gerçekten 4832 puan seviyesinin üzerinde hareketler gördük. Ve buradaki hareketin hızlanması bizim için 5148 puan ve onun üzerinde 5421 puan seviyesine doğru burada ilk direnç bölgesine kadar Borsa İstanbul'daki hareketleri yukarı yönlü taşır demiştik. Şimdi ons altının tarafının özellikle arkadaşlar ben düşüş yönlü hareketler göstereceğini daha Borsa İstanbul'daki yükseliş başlamadan önce söylemiştim. Ve buradaki arkadaşların borsa tarafına yönlenebileceği, çünkü kulis bilgileriyle Mehmet Şimşek'in seçilebilmesi, bu da uluslararası kredibilitesi yüksek olan bir bakan olduğu için arkadaşlar piyasalar tarafından olumlu karşılanabileceği yönünde size videolar yapmıştım. Eğer ki burada sizler de araştırıp bu konunun olabilirliğiyle ilgili kendi düşünceleriniz yönünde bir karar aldıysanız birçoğunuz ons altın tarafında bulunan arkadaşların birçoğu bu kısa vadeli yükseliş trendinden faydalanabilmişlerdir umarım. Burada BIST 100 üzerinde çok güzel kağıtlar da buldum. Bu kağıtları da size paylaşmıştım. Özellikle bu kağıtların arkadaşlar getirileri gerçekten çok yüksek oldu. Bu yükselişi BIST 100 üzerinde kısa vadeli değerlendirilebilen arkadaşların hepsine kazançları hayırlı uğurlu olsun. Peki şimdi borsada yönümüz ne olacak? Öncelikle aşmamız gereken 5420. Bakın şuradaki 5420 puan seviyesindeki direnç önemli olacak. Benim hedefim 6000 puana kadar buradaki yükselişin devam edeceği yönünde. Aşağıda zaten ne demiştik? 4800 puan seviyesi üzerinde kaldıkça bizim ilk etapta 5420 puan seviyesindeki dirence doğru Borsa İstanbul'daki hareketlerin devam edeceği ve buradan 6000 puan seviyelerine doğru Borsa İstanbul'da bu yükseliş hareketinin de devam edeceği yönündeki açıklamalarımız vardı. Ve şu an itibariyle baktığımız zaman 5330 puan seviyesine kadar yükselmiş bir Borsa İstanbul gördük. Borsa İstanbul'da olumlu seyrin ben devam edeceğini daha düşünüyorum. Kur korumalı TL mevduat hesabına bugün itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar girişlerin de oldukça fazlalaştığı görülmekte. Bu kur korumalı TL mevduat hesabından arkadaşlar ben yatırımcıların bir şekilde Borsa İstanbul tarafına yönlendirileceği yönünde planlar yapılacağını düşünüyorum. Yani oradan çıkışların dolar ve altın tarafına geçmemesi için Borsa İstanbul'u cazip tutmaya çalışacaklardır. Çünkü Mehmet Şimşek önemli kurt bir ekonomist. Bunu mutlaka düşünüyordur. O yüzden de borsanın önümüzdeki günlerde daha da yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Burada Mehmet Şimşek'in yapması gereken en önemli politikalardan biri de doların belli bir seviyeye kadar yükselişiyle birlikte yabancı yatırımcıyı mutlaka piyasalara çekebilmesi şart arkadaşlar. Goldman Sachs bile ortodoks politikalarına Mehmet Şimşek'in devam edeceği yönündeki inancını bildirmiş. Tabii onlar da dolar kurundaki 28 liralık fiyatı verirken de arkadaşlar boşuna bu fiyatı çıkarmamışlardır. Çünkü orada cari açık dengesinin kurulabilmesi, piyasaların reel kur seviyesine gelebilmesi için o seviyenin 28 liralarda çıpalanmasının uygun olabileceğiyle ilgili ekonomistlerinin bir yorum yaptığını da ben düşünüyorum. Benim de düşüncem bu seviyelerdedir. Hatta ben biraz daha yüksek, benim düşüncelerim 30 liranın üzerinde bile bir dolar kurunu çekme ihtimali olabilir. 36 seviyelerine doğru bu dolar kurunda bir yukarı yönlü yükseliş göstertilebilir ve buradan geri çekilme şeklinde yapıp belli bir fiyat aralığında dolar kurunu sabit tutmayı başarabilir isek, bu arada yabancıların da borsaya girmesini ve yabancı yatırımcılarla birlikte yurt dışından kredili bir dolar bulma imkanımız olabilir ise yaz ayının gelmesiyle birlikte turizm sezonu da açılacak. Turizm sezonundan gelecek dolarlarla birlikte Türkiye ekonomisinin daha da net bir şekilde rahatlayabileceğini düşünüyorum. Allah herkesin cebindeki parayla mutlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kimseyi açlık sınırının altında bırakmasın diyerekten videomu burada sonlandırmak istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.